Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz podolog Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Şeyma Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Sizler de çok teşekkürler. iyiyiz. Şimdi bir podolog konuğumuz olunca hemen soracağız. Ayak bakımında hangi işlemleri uyguluyorsunuz? Podolog olarak ayaklarınızda en önemli şey bizim ilk ayak bakımlarınız. Bazen podolog dediğimizde çok daha farklı ayrıntılı işlemler mi yapıyorsunuz diye çok fazla soru oluyor. Aslında bizim istediğimiz şey farkındalık yaratarak ayak bakımınıza özen göstermeniz. Ayak bakımında pedikürden farklı olarak ayaklarınızı suya sokmadan işlem yapıyoruz. Ve Almanya'dan getirdiğimiz özel vakumlu cihazlarla işlemler yapıyoruz. Bu sayede hem toz toprak olmadan ayağınızı daha temiz bir şekilde yaptırmış oluyorsunuz. Hem de tırnaklarınızı daha bilir kişiye kestirmiş, törpülettirmiş, tırnak üstündeki dalgalanmaları temizletmiş, tam böyle tırnaklarınıza oksijen almasına izin vermiş olacaksınız. Hem de ayağınızda nasırlarınız varsa, parmak arasında bazen böyle küçük nasırlar oluyor. Bunları almak için de yine özel cihazlarla ayak bakımı yapıyoruz. Bizim önceliğimiz düzenli ayak bakımları. Bunun haricinde nasır temizleme, sihir temizleme, tırnak mantarına mekanik temizleme, batık tırnakta BS bant ya da tel sistemleriyle doğrultma, düzeltme işlemleri yapıyoruz. Peki çok aslında çoğu izleyicimiz de merak ediyor bu soruyu aslında. Nasır nedir, nasıl oluşur? Nasır, derinin kendini koruma altına alması ve kalınlaştırmasıdır. Genellikle baskıdan ya da sürtünmeden nasır oluşur. Deriye sürekli sürtünme varsa ya da dik açıdan bir baskı varsa deri kendini içerideki kemiğimizi, organlarımızı korumak için kalınlaştırmaya başlar. Biz de buna nasır diyoruz. Bizim yaptığımız işlem buradaki nasırı, kalınlaşmayı temizleyerek doğal formu yakalamak. Peki nasır temizlemede hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Çoğunlukla nasırda bisturi sistemi kullanıyoruz. Kendimize ait nasırın çeşidine göre bisturi çeşitlerimiz var. Bunları kullanıyoruz ya da yine cihazımızda nasır ucu dediğimiz farklı bir küçük bir ucumuz var. Bunları alıyoruz. Çünkü nasır kendi içerisinde de çeşitlere ayrılıyor. Damarlı nasırlar var, dik açıdan gelmiş kılavuz durus dediğimiz ya da daha yüzeysel soft nasırlarımız oluyor. Baskıya ve sürtünmeye ve yerine göre de değişiyor. Kişinin sistemik rahatsızlığına göre de değişiyor. Dikkat etmemiz gereken bu konu temizleme nasıl olduğu aslında. Hem bisturi sistemiyle kullanıyoruz hem de bu nasır uçlarıyla da çok bazen diplerde oluyor. Siz kendiniz temizleseniz dahi içeride hala zımba gibi batan nasırlar çeşitleri oluyor ya, onları biz ince kenardaki yumuşak deriye dokunmadan kalınlaşmış deriyi alabiliyoruz. Peki çoğu kronik hastalık var. Kronik hastalıkların getirdiği bazı problemler var. Mesela özellikle Türkiye'de çok fazla görülen bir hastalık, özellikle ileri yaşlarda diyabet hastaları. Diyabet hastalarında tabii ki zamanla kanlanma bozulduğu için ayaklarda, ellerde bazen işte nekrotize dokular, nasırlar oluşuyor. Diyabetli hastalarda nasıra yaklaşımımız nasıl? Diyabetli hastalarda daha da dikkat ediyor olmamız lazım. Öncelikle nasırın alttaki yumuşaklığına da bakıyor olmamız lazım. Çünkü bazen çok fazla derin dokulu bası problemlerinden kaynaklı nasırlar oluşabiliyor ve altında ülseratif doku oluşabiliyor. O yüzden nasırı gördüğümüzde hemen temizleme işlemi, o yüzden podologlara gelinmesi gerektiğini söylüyoruz nasırlarda özellikle. Çünkü sadece deri kalınlaşması diyoruz ama işte hekimler de artık bir miktar böyle durumlarda podolog desteği alıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani genelde işte medikal tedavisini uyguluyor, cerrahi bir devritman falan gerekiyorsa yapıyor. Ama daha sonrasında gerçekten bir podolog desteğini son dönemlerde çok sık duyuyoruz doktorlardan da. Evet, hele ki diyabet hastalarında, yatan hastalarda, ameliyat öncesinde şimdi ülseratif bir doku var içeride. Bize diyorlar ki doktorlarımız, önce sen buradaki kalınlaşmış dokuyu temizle, nasırı temizle, sonra ameliyata giriyorlar. Yani önce bir ayak bakımının muhakkak önemi var burada ki ameliyatta da doktorumuzun işini kolaylaştıralım diye. Sonuçta doktorlarımız nasır temizlemeyecekler. Bizim görevimiz orada ameliyata doktorlarımızı hazırlamak ayağı. Ve buradaki derin dokuyu işte aldığımızda alttaki ülseratif dokuya nerede durmamız gerektiği de çok önemli. Yani sadece kalınlaşmış deri orada durduğunuz yeri iyi biliyor olmanız lazım. Öyle bir şey ki çok hafif bir dokunmada
çok büyük yaralar açılabiliyor ve diyabetik ya da kronik rahatsızlıklarda genellikle kan sulandırıcı kullanıldığı için küçücük bir noktada hiç durduramayacağımız, bizim bile zor durdurabileceğimiz kan akışı olabiliyor. Bu da çok tehlikeli. Bir de hijyen çok önemli. Yani sizin orada yaptığınız hizmetin, işte o yüzden diyorum ya vakumlu cihazlar kullanıyoruz diye. Siz orada yaptığınız işlemi hijyen içerisinde yapmazsanız, kullandığınız malzemeleri tek kullanımlık ve sterilizasyon aşamasına uymadan yaparsanız bu sefer yaptıktan sonra işlemde kişi orada iltihap kapabilir, çok daha büyük sorunlar çıkabilir. Şimdi aslında benim de çok denk geldiğim bir soru var. Yine merak eden izleyicilerimiz için sormak istiyorum. Mutlaka size de çok denk geliyordur. Nasır bir seansta yok olur mu? Nasır bir seansta yok olur. Yani bir seansta tertemiz. Tabii ki de burada nasırın eğer vasküler, kılcal damarlı ya da damarlı nörovasküler dediğimiz bir nasır varsa bu biraz daha derine gitmemizde sıkıntı oluyor ve daha nasırı temizlesem bile orada hala hassasiyet devam edebiliyor. Çünkü çok fazla dipten derin dikey açıdan geldiği için nasır artık nasırdan ziyade aşağıda damarsal bölgelerde oluşmuş olabiliyor. Hassasiyet için aynı şeyi söyleyemem. Nasıra göre değişecektir. Ama nasır dediğimizde kalınlaşmış dokuysa ilk seansta mükemmel tertemiz çıkartırız. Yalnız Evet, bunu soracaktım. sonrasında o nasır bir daha oluşacak mı? Evet. Eğer nasırın oluşmasını engelleyen uygulamaları yapmazsak nasır tekrardan oluşacaktır. Bizim için önemli olan şey işte farkındalığı sağlamak. Siz bize nasırınızı göstereceksiniz. Biz o nasırın nerede, ayağınızın hangi noktasında olduğuna bakacağız. Postürünüze bakacağız. Kifozunuz, skolyozunuz var mı? Lordozunuz var mı? Bir omurgada bir değişiklik var mı? Yürüyüş pozisyonunuz nedir? Bu nasır neden oluştu? Buna bakacağız. Ayakkabınızı inceleyeceğim. Nasıl ayakkabı giyiyorsunuz? Bana gelirken nasıl giydiniz? İşe giderken ya da normal hayatınızda hangi ayakkabıları sıklıkla kullanıyorsunuz? Bunlara bakmam lazım. Çoraplarınızı kontrol etmeliyim. Parmak deformiteleriniz var mı? Ayakta kemik deformiteleriniz var mı? Bunları kontrol etmeliyim. Bunlardan sonra diyeceğiz ki sizin nasırınız bu nedenden dolayı oldu. Ondan sonra diyeceğiz ki bu nasırları temizledik. Siz artık oluşan nedenlerden uzaklaşacaksınız. Nasır o zaman oluşmaz. Bazen nasırlarda şöyle bir şey var. Artık kronikleşmiş nasırlar var. Kişi eğer evde sürekli kendi aldıysa, deri artık orada bir skar oluşumu, deride bir artık otomatiksel baskı uygulatmasa bile nasır oluştuğunu çok az kişide de olsa ben gözlemledim. Eminim başka insanlar da gözlemlemiştir. Belirli bir çoğunluk var. O yüzden nasırda kendiniz aldığınızda deriye bazen çok da derinden alıyorsunuz. Hatta sağlıklı deriye de zarar verildikten sonra orada skar oluşuyor ve siz artık orada etkenleri alsanız dahi deri kendi kendine oluşturabiliyor. Bunun için ameliyat gerektiriyoruz. Diyoruz ki ameliyatla alın. Ama biliyor musunuz bazen birçok danışanımı takip ettim. Ameliyat ettirsek de doktorlara yönlendirerek orada skar oluşumunun orada bile bazen çıkabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Mümkün olduğunca her şeyin başından doğru yönlendirildiğimizde çok daha büyük problemlerin önüne geçiyoruz. Bazen küçük nasır diye gittiğimizde işte ameliyatlara kadar ya da ülserlere çok daha büyük problemlere neden olabiliyor. Yani sebep olan faktörü ortadan kaldırmak gerekiyor aslında. Kesinlikle. Ben bir şey merak ediyorum. Özellikle bazılarında nasır oluşuyor ama eczanelere gidip işte nasır bantlar alıyorlar. Evet. Onları yapıştırıyorlar. Bu tedavi yaklaşımı doğru bir şey mi? Ben asla önermiyorum. Şimdi ne dedik? Kronik rahatsızlığı var, diyabeti varsa kişide ayakta his kaybı olabilir. His kaybını bırakın. Gencecik bir çocuk, gencecik bir kişiden de bahsedebiliriz. Hiçbir sağlık sorunu yok. Ama ayağında terleme de olabilir. Şimdi ya da giydiği ayakkabının ne kadar sensetik olup olmadığını da bilmiyoruz. Bir de nasır bantlarında şöyle bir şey var. Nasır bandını koyuyorsun, 3 saat, 5 saat, bir gün bekleten var, bir gece bekleten var. O nasır bandının içerisinde asit var. Ve onun ölçüleri de var. Şimdi sizin nasırınızın ölçüsünü bilmiyoruz. Aynı size'da mı aldınız? Doğru mu yerleştirdiniz? Siz o 3 saat içerisinde yürürken o nasır bandı kaydı, sağlıklı deriye gelip o asit orayı yaktı mı? Ya da sizin o nasırınız belki çok derinde, incecik kenarlarında yok.
Nasır bandı hiçbir işe yaramıyor ki. Nasır bandı o içerideki nasırı hop alıp çıkartacak bir magic bir şey, sihire sahip değil. Sadece içerisinde asit var. Bu yüzden de nasır bantlarının ben işe yaradığını, çok nadir insanlarda yarıyordur Belki de tabii ki, denk kullananlar geliyordur var sizin ama gibi. bana da yarayan denk gelmedi. Ve genellikle de bu nasır bantlarından dolayı daha büyük zarara uğrayan insanlar, daha büyük derisinde hasarı olup yanık olan, yara olan, bir de ayakta böyle küçücük bir yanık, küçücük bir hasar insanın beynine vuruyor gerçekten. Ama nasırınızı kendiniz gelip bize temizletseniz, biz sağlıklı dokuya zaten zarar vermiyoruz. Oradaki nasırı alıp çıkarttığınız için gerçekten çok fazla dua alıyoruz onun için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Ağzınıza, teşekkürler. ayağınıza Ağzınıza sağlık. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz podolog Şeyma Gümüş'tü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.